Hoş geldiniz. Bugün harika bir Kayseri yağlaması yapıyoruz. Bunun için önce 4,5 su bardağı elediğim unumu kasemin içerisine aldım. 1,5 tatlı kaşığı şekerimi koyuyorum. 2 çay kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. Gayet güzel bir şekilde karıştırıyorum unumla beraber. 4,5 su bardağı un demiştim. 1,5 su bardağımda ılık suyum var. Şimdi suyumu dikkatli bir şekilde ilave edeceğim. Tekrar söylemekten hiç sıkılmayacağım. Hamur işi yaptığımız zaman unun markasına, hasatına göre değişiklik yapabiliyor su alış miktarı. O yüzden kontrollü olarak suyu ve unu katmakta fayda var kesinlikle. Şimdi bu yarım bardağımı da koyuyorum. Normalde 4,5 su bardağına 1,5 su bardağı iyi gelebiliyor ama bazen fazla ya da eksik de gelebiliyor. O yüzden lütfen kontrollü olarak ilave edin. Yoksa birebir ölçülüdür. Tam olarak yapabilirsiniz. Güzel bir lavaş yapacağız. Şimdi ben hamuru elimle güzelce yoğuracağım. Birazdan da tezgahıma alacağım. Kayseri yağlaması bu ara çok moda biliyorsunuz. MasterChef'lerde ve oradan çıkan arkadaşlar sık sık yapıyor. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel, besleyici bir yemek. Kayserimize özgü. Lahmacun tadı gibi. O yüzden ben de size yılbaşı ertesinde böyle bir tarif vereyim istedim. Bilmeyenler, yapmamış olanlar görüp belki denemek isterler. Aslında yapımı çok kolay. Önce lavaşımızı yapıyoruz. Daha önce biliyorsunuz lavaş tariflerimiz vardı. Lavaş yapmıştık. Şimdi de onun gibi lavaşımızı hazırlıyoruz öncelikle. Hamurum toparlandı gibi. Ben şimdi tezgahıma almak istiyorum. Hamur işlerinde biliyorsunuz ne kadar yoğurursanız tezgahınızda o kadar güzel sonuç alabiliyorsunuz. İyi yoğurmuş hamurlar iyi performans veriyorlar. Evet, şimdi güzelce yoğuracağım. 5 dakika hatta 10 dakika kadar yoğurmaya devam edeceğim. 5 dakikadan fazladır hamurumu çok güzel yoğurdum. Tam bir sakız gibi nefis, yumuşacık bir hamur elde ettim. Yumuşak ama elime yapışmıyor. Şimdi hamurumu topladım, kasemin içerisine tekrar aldım. Temiz mutfak bezimle üzerine örtüyorum ve yaklaşık olarak bir 10-15 dakika dinlendiriyorum. Evet, hamurumuzu 10 dakika dinlendirdik. Gayet güzel, yumuşacık, sakız gibi bir hamur oldu. Şöyle azıcık daha yine yoğuruyorum. Görüyorsunuz değil mi ne kadar yumuşak, güzel, harika bir hamur oldu. Dediğim gibi hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız o kadar yumuşak, pofuduk ve performanslı ürünler elde edersiniz. Şimdi hamurumu bezelere ayıracağım. Şöyle önce ikiye bölüyorum. Bu bezeleri de tekrar 3'e bölüyorum. Dediğim gibi lavaş yapacağız. Lavaşlık bezeler ayırıyoruz. Yuvarlak bezeler elde ettik. Böyle bir tahtamın üzerine biraz un serptim. Un serptiğim yere bezelerimi yerleştiriyorum. Güzel yuvarlak bezelerimiz oldu. Bezelerimin de üzerine un serptim. Şimdi tezgahıma biraz un serpiyorum. Bezemin üzerine biraz un serpiyorum ve açmaya başlıyorum merdane yardımıyla. Dediğim gibi lavaş yapacağız. Evet, bir yemek tabağı ölçüsünde açmamız yeterli. Yeterli inceliğe geldikten sonra kafidir.
Bir kere daha şöyle geçtikten sonra şimdi ikinci bezeme geçeceğim. İkinci bezemizi de açıyoruz. Bütün bezelerimizi tek tek lavaş hamuru büyüklüğünde incelterek açıyoruz. Hiç oklava kullanmaya gerek yok. Merdane gayet yeterli. Arzu ederseniz geçen gün oklavasız merdanesiz lavaş tarifi vermiştim. O lavaşla da yapabilirsiniz. Ben bugün açarak yapmak istedim ama o lavaşla da çok güzel oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Lavaşlarımızı ocakta pişirmeye başlayabiliriz. Böyle bir tavamın içerisine arkalı önlü güzelce kızartacağım. Lavaşımız güzel bir şekilde arkalı önlü pişiyor. Balon oluştu gördüğünüz gibi. Bütün lavaşlarımızı tek tek böyle pişireceğiz. Pişen lavaşımızı aldık. Bir diğerini koyuyoruz. Bu arada pişen lavaşımızı temiz bir masa örtümüzün içine aldım. Siz de içine alırsanız daha iyi olur. Kurumasını engellemiş olursunuz. Bu lavaşımız da pişti. Şimdi bunu da bezimizin içine alıp bir başka lavaşımızı koyuyoruz. Balon gibi lavaşımız çok güzel şişti. Tersini çeviriyoruz. İki adet kuru soğanım var. Kuru soğanlarımızı yemeklik olarak minik minik doğruyoruz. Bir de büyük boy kapya biberim var. Arzu edenler yeşil biber, köy biber de koyabilirler. Aslında buna bolognese sos yapar gibi havuç bile koysanız çok yakışır. Ama tabii biz şimdi normalde orijinalinde konulmadığı için koymuyoruz. Ama dediğim gibi yapanlara tavsiye ederim. Bir de havuç koyarak bolognese sos gibi denesinler. Çok lezzetli olacaktır. Kapya biberlerimizi de çok ince ince yine aynı şekilde dilimleyip ocağımıza geçiyoruz. 250 gram kadar yarım yağlı döş kıymam var. Şimdi buna 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Adı üstünde yağlama, yağlı olsun, lezzetli olsun, sulu olsun. Kıymamı güzelce yağda kavuracağım. Kıymam göz göz olduğunda da soğanlarımı ilave edeceğim. Kıymam gayet güzel kavruldu ve açıldı. Topak yapmadı. Şimdi soğanlarımı ilave edip yine kavurmaya devam ediyorum. Soğanlarım da güzelce içinde yumuşayıp pişmesi gerekiyor. Soğanlarım güzelce kavruldu ve yumuşadı. Şimdi biberlerimi ilave ediyorum. 1-2 taşım. Bunları da kavurup baharatlarımı ilave edeceğim. Salçamı ilave edeceğim. Sosum hazır olmuş olacak. Harika kokular çıktı. Görmelisiniz. Bu kokuyu duymalıydınız. Mutlaka tavsiye ediyorum, evlerinizde bu tarifi yapın arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ve bunları yaptıktan sonra ben çok üzülüyorum canınız çekiyor diye. Umarım siz de kalkıp üşenmeden evinizde malzemeniz vardır ve yapıyorsunuzdur. Bu arada beni buraya kadar seyreden herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun, videomu beğenin ve abone ol butonunun yanındaki o küçük bildirim zilini de açın ki yeni tarif videomu yüklediğimde size bildirilsin ve yeni videomu kaçırmamış olun sizler de. Aynı zamanda da büyümem için bana destek olmuş olursunuz. Ben de çok teşekkür ederim size. Desteklerinize ihtiyacımız var. Videolarımız ne kadar çok kişiye yayılırsa sizin beğenmeleriniz ve izlemelerinizle kanalımız o kadar büyüyor ve bu gibi tariflerinde
yeniden videoların çekilmesi bizim için daha kolay oluyor. Bunu siz sağlamış oluyorsunuz. Şimdi 1 yemek kaşığı domates salçasıyla 1 yemek kaşığı biber salçasını karıştırıyorum. Sizin evinizde hangisi varsa, eğer ikisi de varsa ikisini de koymanızı öneririm. Ama yoksa eğer biber salçanız, hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi salçamızı da güzelce kavurup o sası kokusunu, domates kokusunu öldürelim. Güzelce özdeşleşsin yemeğimizde. Ve sonra baharatlarımızı ilave etmeye başlayacağız. Şimdi sıra geldi baharatlarımıza. Ben her zaman olduğu gibi yine her yemeğe koyduğum gibi şekerle başlıyorum. 1 tatlı kaşığı şeker, 1,5 çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı karabiber, 1,5 çay kaşığı da toz kırmızı biber koyuyorum. Ve şimdi bütün bu baharatlarımızı güzelce karıştırıyoruz ve onları da biraz kavuruyoruz. Harika bir sos oldu. Buna bir su bardağı suyumu ilave ediyorum. Altını kısıyorum. Böyle bir 5 dakika kadar içinin içe kendi kendine kaynayacak ve sosum hazır. Şimdi lavaşlarımızı 4'e katlıyoruz. Bu katladığımız lavaş yağın içine sokuyoruz uçlarını. Bu arada en alt tabaka olduğu için böyle 1 kaşık kadar yağlı bölümünden seriyorum. Daha sonra 1 kaşık kıymamdan alıyorum. Yağından alıyorum ve her yerine güzelce yayıyoruz. Bütün katları bu şekilde geçeceğiz. Şimdi başka lavaşımı alıyorum. 4'e böldüm. Güzelce sosumun içine batırıyorum. Her yeri yağlıyorum. Açıyoruz. Tekrar kıymamız sosumuzdan yaya bütün katlara gideceğiz. Bir başka lavaşımız 4'e bölündü, katlandı. Uçlar girdi. Bu işlem çok önemli. Adı üstünde yağlama. Özellikle uçların bu yağı emmesi gerekiyor arkadaşlar. Lavaşımızı da yumuşacık yapacak. Her yeri de yağlanacak ve lezzet katacak. Her yerine yaymaya özen gösterin, kıymayı da eşit olarak. Bu kadar da kolay, görüyorsunuz yapımı. Sadece biraz vakit alıyor ama kolay. Tekrar başka bir lavaşımız. 4'e katladık. Yine içine sosuna bandırdık. Açıyoruz. Bu arada çok özür diliyorum. Ellerim yağ oluyor ama bunu başka türlü yapabilme yöntemim yok benim. En azından ben bilmiyorum. Şimdiden çok lezzetli görünüyor. Her yerine yaymayı, kuru hiçbir yer bırakmamaya özen gösterin. Kayserimizin, doğumuzun, Güneydoğu Anadolu'muzun, Ege'mizin ne kadar güzel yemekleri var görüyorsunuz. Bu yemekler bizim gurur kaynağımız. Yunanistan yemeklerin hepsini tek tek gördüğünüz gibi tescilliyor, sahipleniyor. Yoğurtta yaptığı gibi, baklavada yaptığı gibi. Bari hiç olmazsa bu değerlerimize bizler sahip çıkalım. Çok güzel yemeklerimiz var gerçekten Türkler olarak. En son lavaşımıza geldik. Onu da katlıyorum. Bütün yağımı bu lavaşımın üzerine seriyorum. Siz arzu ettiğiniz kat kadar yapabilirsiniz. Ben 6-7 katı kafi olarak gördüm. Çünkü lavaşımı da geniş yaptım. Kayseri yağlamamız nefis bir şekilde hazır oldu. Ortadan 4'e böldük.
yoğurdumuzu ilave ettik. Şöyle çok azıcık da hemen maydanozumuzu serpiyoruz. Olmazsa olmazı maydanoz çünkü. Gerçekten mis gibi koktu, çok lezzetli oldu ve lezzetli görülüyor. Umarım siz de evinizde denersiniz. Nefis Kayseri yağlamamız hazır. Gerçekten çok güzel görünüyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve evinizde bu tarifi denersiniz. Şimdi bir de yeme şeklini göstermek istiyorum. Çatalı şöyle ucuna kaptırıp bu şekilde kıvırarak yeniyor. Bu şekilde yeniyor arkadaşlar. Böyle yoğurduna da bandırıp ucundan ısırıyorsunuz. Şimdi sizin adınıza bir tadına bakmak istiyorum. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Umarım evlerinizde denersiniz. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bay bay.